Ramazan yardımlaşmanın ayı ve hal böyle olunca da tabii güvenilir vakıflar, sivil toplum kuruluşları, dernekler aranıyor. Çalışmaları merak ediliyor. Bu anlamda bize çalışmasını merak ettiğimiz İslamic Relief Türkiye'yi ağırlıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Kehriban Parspancı bizimle. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle sizden İslamic Relief Türkiye'yi dinleyelim, ardından faaliyetlerinize geçeceğiz. Buyurun. Öncelikle ben tabii izleyicilerin Ramazan'ını tebrik etmek isterim. Aynı zamanda da İslam ümmeti için hayır, bereket ve gerçekten Amin. sükunet getirmesini niyaz ederim Allah'tan. İslamic Relief tabii 42 yıllık bir hikayesi olan devasa büyük kurumlardan bir tanesi, insani yardım kurumlarından bir tanesi. 1984'lü yıllarda Hani el-Benna'nın, doktor olan Hani el-Benna'nın Mısır'dan ayrılıp bir grup arkadaşıyla İngiltere'ye gitmesi ve oradaki mescitlerde dünyada yaşanan bazı krizler sonrası yardım çalışmaları başlatmasıyla hikayesi başlıyor. Ve 42 yıldır bu hikaye dünyanın yaklaşık 45 ülkesinde ofise ve ortalama bir yılda da 18 milyon kişiye ulaşmaya kadar varan büyük ve devasa bir hikayeye dönüşüyor. Bugün bu çalışmalar nasıl devam ediyor diyelim. Hem yurtta hem de dünyanın birçok noktasında çalışmalarınızı yürütüyorsunuz değil mi? Tabii biz aslında dediğim gibi 42 yıllık bir kurum, insan yardım kurumu Islamic Relief. 45 ülkede direkt kendi ofisleri aracılığıyla uygulamalar yapıyor. Ama bunun yanında 2011 yılından bu yana da Türkiye'de aktif çalışmalarını devam ettiriyor. Çünkü Suriye Savaşı ile birlikte Türkiye'ye geliyor ve önce Suriye müdahalesi, biliyorsunuz ülkemizin bu anlamdaki gücü çok büyük ve önemi çok büyük. Türkiye'den Suriye müdahalesine başlıyor, Suriye'ye insani yardım götürmek için. Evet. Akabinde maalesef yaşadığımız son depremle birlikte özellikle Türkiye çalışmaları ciddi anlamda ivme kazanıyor. Ve Türkiye'de 2018 yılında vakıflaşmaya karar veriyor. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri de olmak üzere yine Türk arkadaşların burada bu markanın taşıyıcısı olmalarına karar veriyor ve çalışmalarımız bu minvalde devam ediyor. Filistin'e geçelim. Filistin'e yönelik de sanırım Gazze ile alakalı aslında Filistin'de çok uzun yıllardır Islamic Relief'in hikayesi biraz Orta Doğu çıkışlı olduğu için Gazze onun için bütün insan yardım sektöründe olanlar gibi bizim için de çok elzem. Tabii. Yaklaşık 22 bin yetim sponsorluğuyla Gazze'de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun yanında hastane işletmeleri, onun yanında okul, yine okullara destek olmak, tabii ki acil yardım ve gıda, barınma şu an için Gazze'de biliyorsunuz çok elzem. Ve bu çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Ortalama 23 milyon sterlinlik bir bütçeyi tek yıl içerisinde Gazze'de minimum harcadığımız bütçe oluyor. Bu zaman zaman yükselebiliyor. Bu şekilde Gazze çalışmalarımızı imkan buldukça ve biliyorsunuz durumu hani fırsatımız oldukça eksiksiz devam ettirmeye çalışıyor ve oradaki insanların yanında olduğumuzu da bildiriyoruz. Evet. Türkiye'de İslamic Relief Türkiye'ye başvuranlar daha çok Filistin, Suriye ve Türkiye üzerinde mi yardım bağışında bulunabiliyorlar? Nasıl oluyor bu anlamda? Aslında şöyle, Islamic Relief Türkiye olarak biz demiştim yaşadığımız deprem sonrası çalışmalarımız ciddi anlamda ivme kazandı. Deprem bölgesinde biz bütün deprem bölgesi dahil olmak üzere ciddi kalkınma projeleri uyguluyoruz Türk vatandaşlarımız için. Aynı zamanda tabii ki önem başında Suriye'den önce, son gelişmelerden önce Suriyeli vatandaşlarımız da bundan yararlanıyorlardı. 3 tane okul inşaatı yaptık biz Maraş'ta. İnşallah onun Mayıs ayı itibariyle açılışını yapmayı planlıyoruz. Onun dışında da tabii ki vatandaşlarımız bize her anlamda bağışta bulunabilirler. Çünkü biz kendi global ağımız aracılığıyla zaten kendi ofislerimizde bunu uyguluyoruz. Islamic Relief'in belki güzel olan bir diğer tarafı da Almanya gibi ofislerimizde, İsviçre gibi, Kanada gibi, özellikle İngiltere gibi ofislerimizde biliyorsunuz Türk vatandaşlarımız çok fazla oralara göç eden ve orada yaşayan. Ciddi anlamda bağışçı potansiyelimiz neredeyse %40'ın üzerinde Türk bağışçılar diyebiliriz buna. Almanya %60'ı da görebiliyor zaman zaman. Türkiye'de yetim sponsorluklarımız var. Almanya'ya giden Türk vatandaşlarımız bu çocuklarımızın sponsorları ve çocuklarımız Türk vatandaşı. Yani böyle bir aslında güzel bir köprü olma özelliği de var Islamic Relief'in. Batıdaki bulunan Müslümanları belki doğuyla buluşturma anlamında, bağış verme anlamında da ortak bir ivme yaratarak aynı paydaşlıkta buluşturabiliyor aslında. Anladım.
İhtiyaç neredeyse sizin aslında o an Evet. o ülkedeki temsilciliğiniz diyelim bu şekilde hareket ediyor. Zaten Suriye'dekilerden bahsettiniz. Orada devam eden sağlık eğitim çalışmaları, gelenler yardımlar bu şekilde ulaştırılıyor. Türkiye'de de keza okul yapımının olduğunu da anlattınız. Başka Türkiye'de yine faaliyetleriniz Evet. var mı? Türkiye'de sağlık projelerimiz var. Özellikle İstanbul'da Suriye son gelişmelerinden önce aslında Suriyeli ve diğer uyruklu vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırma amacıyla hayata geçirmiş olduğumuz bir proje olsa da şu anda onu yine Türk vatandaşlarımıza da, özellikle kendi yetim ailelerimiz var bizim. Yaklaşık 3500 sponsorlu yetim çocuğumuz var Türkiye'de. Onların ailelerinin veya kendilerinin herhangi bir sağlık ihtiyacına cevap verme amacıyla hayata geçiriyoruz bu projeyi. Ve bu projeyi önemsiyoruz. Çünkü zaman zaman yaşadıkları sıkıntılarda bu onlar için bir çıkış oluyor ve rahatlayabiliyorlar bu hizmetle. Onun dışında Gazze'li aileler var. Biliyorsunuz savaşın başladığı zamandan bu yana ülkemizin de desteğiyle oradan Türkiye'ye getirilen bazı Gazze'li ailelerimiz vardı. Ve biz bu Gazze'li ailelerimize yine devletimizle işbirliği halinde bazı yardımlar ulaştırıyoruz ve onların işte buradaki kira bedellerini ödüyoruz ve bu ailelerimizin sayısı da fazla. Yani aslında biz bütün dünyada yaşanan krizler veya sorunların akabinde elimizden geldiği kadar ve imkanlarımız yettiği kadar her yerde ve her bölgede olduğu gibi, 45 ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çalışmalarımızda hem Türk vatandaşlarımız önde olmak üzere yine diğer vatandaşlarımız, Türkiye'nin misafirleri olan diğer vatandaşlarımız için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii bunların bir nereden yapılacağına dair, bu size nasıl ulaşacaklarına dair de izleyicilerimizin merakı söz konusu oluyor. Nasıl bu yardımları ulaştırabiliyorlar? Bir de yetimler için farklı bir rakam, fitre ya da başka ülkeler için de bu anlamda farklı oranlar söz konusu mu? Biraz detaylı sizden onu da dinleyelim. Evet, tabii ki bize web sitemiz aracılığıyla ulaşabilirler. Her zaman ulaşabilirler. Yine ofis numaralarımız üzerinden internetten çok kolay bir şekilde bize ulaşabilir ve telefon numaralarımızı alabilir. Yine o şekilde ulaşabilirler. Aynı zamanda Gazze'deki çocuklarımıza sponsor olmak veya dünyanın farklı ülkelerinde, 45 ülkede var olduğumuzu söylemiştik. Sponsor olmak istediklerinde kesinlikle bu konuda da biz kendilerine dönüş yapıyoruz ve elimizde zaten kayıtları alınmış olan çocuklarımızın bilgilerini kendileriyle paylaşarak onlara sponsor olmalarını ve onların hayatlarının bir noktasında o çocuklarımızın hayatlarına dokunmaları için onlara aslında bir imkan ve olanak sağlıyoruz. Aynı zamanda yine dediğim gibi ofislerimiz aracılığıyla personelimize ulaşarak her şekilde bize ulaşabilirler. Bizim hem İstanbul'da hem de deprem bölgesi olan Gaziantep'te ofislerimiz var. Ve ofislerimiz aktif çalışmakta. İstanbul'da hem Üsküdar'da hem Fatih'te ofisimiz var. Hem de Gaziantep'te 3 tane çalışma ofisimiz var ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet. Deprem bölgesinde özellikle devam eden bir çalışmanız söz konusu mu? Yani yaptığınız okullar, binalar haricinde. Orada muhtemelen tabii ilk 3 yılda daha yoğun çalışıyorsunuzdur ama merak ettim. Tabii deprem bölgesinde yetim sponsorluk programımız devam ediyor. Yaklaşık 1750 yetimimiz var orada ve ortalama 1450 yetimimiz Türk yetimlerimizdi. Yine deprem sonrası ailesini kaybetmiş, özellikle babasını kaybetmiş çocuklarımız çoğunlukla. Onun dışında da yine kalkınma projeleri yapıyoruz. Yani çiftçilerimize, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan halkımıza biz destek veriyoruz. Nasıl destek veriyoruz peki? Biz veterinerlerimiz, Ziraat Fakültesi mezunu mühendislerimizle birlikte hem onlara materyallerini ulaştırıyoruz, hem önden bir eğitim yapıyoruz ve onların yaptıkları işi daha sağlıklı ve daha kaliteli yapmalarını, bu anlamda da hayatlarını aslında birazcık ekonomik anlamda da rahata ermeleri için programımızı uyguluyoruz. Onun dışında da yine KOBİ programlarımız var deprem bölgesinde bulunan, özellikle bayanları önemsiyoruz bu anlamda. Eğer böyle bir çalışması varsa ve bize başvuru yapmışsa yine belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız aracılığıyla da bu bilgileri yayınlıyoruz. Sonrasında başvuruları alıp değerlendiriyoruz ve en az bir yıl olmak üzere kendilerine destek verip bu anlamda aslında ekonomik gidişatlarının iyileşmesi için bir paket uyguluyoruz diyebiliriz onlara. Yani profesyonel bir yardım. Evet, bir yandan destek verirken diğer yandan da sürdürülebilir bir Kesinlikle, şekilde evet. ekonomilerini, hayatlarını düzeltmeleri için bir destek veriliyor. 45 ülke dediniz, saymadığımız ülkeler de vardır. Afrika'da muhakkak var değil mi? Evet, Afrika'nın birçok bölgesinde varız. Sudan krizini hepimiz biliyoruz ve görüyoruz, izliyoruz. Evet. Sudan ofisimiz büyük, Yemen ofisimiz gerçekten çok büyük. Somali ofisimiz, Nijerya,
Tanzanya, Kenya bunlardan sadece biri. Balkanlarda Islamic Relief'in aslında doğuş hikayesi biraz Sudan, 1980'li yıllardaki Sudan krizi ve sonrasında da hepimizin bildiği Bosna Savaşı döneminde başlıyor. O yüzden Bosna'da o dönemde sponsorluğa başladığımız çocuklarımız artık şu anda üniversiteyi bitirdiler ve meslek sahibi oldular ve onların birçoğu bizde bağışçı. Bosna ofisimizin bağışçıları mesela. Onlar artık Bosna'dan farklı ülkelere bizim aracılığımızla destek ve yardım iletebiliyorlar. O yüzden Bosna'nın ve Balkanların bizde tabii ki yeri ve önemi her zaman birçok kurumda olduğu gibi özel. Bunu söyleyebiliriz. Ve Batı özellikle, yani Kanada, Amerika, İngiltere, İsviçre, İrlanda, Norveç, Almanya ofisimiz. Bir anlamda göç ettiği ülkede de yardıma muhtaç kalmaması adına Batı'da da bulunan Müslümanlara da yardımlar sürüyor. Tabii, hem yardımlar sürdürüyoruz hem de bildiğiniz gibi Batı'nın refah seviyesi biraz daha yüksek olduğu kabul edilirse oradan da aynı Almanya'daki kendi bağışçılarımız olduğu gibi fon toplayarak farklı ülkelerdeki ihtiyacı aslında onların aracılığıyla gidermiş oluyoruz veya onlara vesile olmuş oluyoruz bu yardımları taşımak için.